Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında liman kenti. Atina'nın limanı Pire'deyiz. Pire ile Atina yıllar boyunca aslında aynı vazifeyi gören iki kardeş gibiler. Tabii ki siz şimdi günümüzde olan futbol başta olmak üzere çeşitli takımların yarattığı rekabetten dolayı bunların düşman kardeşler gibi görülmesine bakmayın. Eğer Pire olmasa Atina günümüze kadar belki bu kadar büyük bir şehir devleti, daha sonrasında da Yunanistan'ın en önemli kenti haline gelmez. Ve Pire'de Atina'nın yanında gelişen başka bir yer, başka bir kent olmazdı. Pire Avrupa'nın da en büyük limanları arasında. Sanki en büyüğü diye hatırlıyorum ama ya da en büyük ikinci, tam emin değilim ondan. Ve günümüze liman olarak kullanılan günümüze aslında 19. yüzyıldan sonra yeniden liman olarak kullanılmaya başlansa da ya da önemli bir liman olarak kullanılmaya başlansa da aslında Pire limanı milattan önce 5. yüzyıldan itibaren çok büyük önem taşıyan, muhteşem işler yapan ve stratejik önemi çok büyük olan bir yer. Pire'deyiz. Birçok kruz gemisi Ege adalarında sefer yapan, Ege adaları ile ana karayı bağlayan gemiler Pire limanından hareket ediyor. Atina'nın çevresinde başka limanlar da var ama Pire limanı hem konteyner hem yolcu limanı olarak çok önemli limanlardan bir tanesi dünyada halen. Pire'de birçok tarihsel hikaye yatıyor. Peloponnes Savaşı'ndan tutun da burayı Atina'ya bağlayan surlardan çıkın, Spartalıların burayı ele geçirişinden Osmanlıların 1456'daki ele geçirişlerine kadar. Osmanlı burayı aldığında Pire ismini kullanmamış. Buranın ismi Venedik hakimiyetinde olduğundan dolayı ve bir de aslan figürü olmasından dolayı Porto Leone'ymiş. Yani aslan limanı. Osmanlılar da buraya aslan limanı demişler. Şimdi bu aslanın aslı Pire Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyormuş. Çünkü ben görmedim. Pire Arkeoloji Müzesi'ne gitmek nasip olmadı. Birkaç kere geldim Pire'ye ama Arkeoloji Müzesi'ni gezemedim. Ama onu da görmek istiyorum. Yine de buraya resmini koyarım. En azından o dönemki figürlerini koyarım. Yunanlar trafik ışıkları konusunda oldukça duyarlılar. Aynı bizim gibi. Böyle trafik ışıklarında yalnız sıcakta beklemek çok sıkıcı oluyor. Yunanlar diyorum, bazısı yanlış söylediğimi düşünebilir. Çünkü bizim ülkemizde çok fazla yanlış kullanılan bir kelime bu. Yunanlı kelimesi. Yunanlılar diye bir kelime yok. Yunan veya Yunanlar kelimesi var. Yani bunu şöyle düşünün. Yunanistan, Türkiye. Yunan, Türk, Yunanlı, Türklü olur ki anlamsız bir hale gelir. O yüzden buradan baksak bile bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Tabii son dönemde insanların özellikle Türkiye'li gibi bir kavram üzerinde saçma sapan mesai harcamaları da enteresan gelmiyor değil. Bakın, bu coğrafyada gezinirken kimse size Türkiye'li demiyor. Türk diyor. Hatta tarih okuyorsunuz. Türkler bu bölgeye geldi. Türkler şöyle yaptı. Türkler böyle yaptı. Türklerden kastı Osmanlı İmparatorluğu'nun altında bulunan birçok etnik kimliğin oluşturduğu halkın tamamına Türkler olarak nitelendiriyorlardı. Hatta bütün Arap akınları vesaireler bile birçok tarih noktasında Müslüman olan birçok ırk Türk olarak adlandırılıyor belirli bir dönem tarihinden sonra. Yani biz Türkiye'li kelimesini kullanmak için çaba gösteren birkaç tane ıvır zıvır adamın çenesini kapatmaya çalışırken aslında tarih bilmeyen, tarihi bırakın hani dilin ne anlama geldiğini, dilin ne anlattığını bile bilmeyen insanlarla uğraşıyoruz işte. Hiçbir Yunan burada, birçoğunun etnik kökeni farklı olmasına rağmen, farklı derken birçoğu Anadolu'dan vesaireden, aynı bizim gibi yer değiştirmelerine rağmen aslında birçok etnik kimliğin bir arada bulunmasıyla burada oluşmuş bir millet, toplum yaratmalarına rağmen hiçbiri kendilerine Yunanistanlı demiyor. Direkt Grek olarak anılıyor, Yunan olarak anılıyor ve öyle anmayı seviyorlar. Ama nedense
Bizde böyle bir takım çağrışımlar yaptırmak isteyen bir kitle doğdu son dönemde. Neyse çok da uzatmayayım. Çok söyleyecek şey var bu konuda. Tadını da kaçırmayayım. Evet, Pire dediğim gibi şu anda çok sıcak. Dükkanların kapalı gibi gözükmesine bakmayın. Dükkanlar açık. Ve sadece önlerine güneşlik örtüp klimalarını açıyorlar. Bu yüzden de biraz sıcaktan korunmak için yapıyorlar. Sırtımda çanta var. 45 derece gölgede sıcaklık var. Bir taraftan da yokuş çıkıyorum. Nefes nefese kaldığım için de kusura bakmayın, artık yapacak bir şey yok. Teçhizatı tamamladıktan sonra ses daha iyi olunca bunları da inşallah yok edeceğiz. Biraz da kondisyon lazım. Burası Pire'nin ana caddelerinden bir tanesi. Pire aslında 3 tane limanı olan antik dönem öncesinde, tarih öncesi döneme ait bir ada. Ada daha sonra karayla bir köprü ve aranın dolmasıyla, belirli dönemlerde suyun alçalma ve yükselmesiyle, gelgitlerle yani oluşan bir ana karaya bağlantı durumu varmış. Daha sonrasında da ana karayla şimdi bağlantılı şekilde devam ediyor. Atina'ya yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ama Pire bölgesi olarak alırsanız aslında 8 kilometre sonra, Atina'dan çıktıktan sonra Pire'ye varıyorsunuz. Pire bu 3 tane doğal limana sahip olmasıyla antik dönemde özellikle gücünü ciddi anlamda korumuş ve işte malların Atina'ya, Atina devletine, o dönemki Atinalılar olarak bilinen antik Yunanlıların devletine olan ticaret ağını da yine bu Pire'den Atina'ya giden duvarlarla sağlamış korunmasını. Ve Pire'nin bu 3 tane doğal limanı aslında bir benzerlik taşıyor gibi gözükebilir. Neyle? Malta'daki 3 şehirlerle. Ama orada yapı biraz daha farklı. Burada da bu limanların durumları kayalık. Ancak derin liman o dönemde de özellikle ciddi anlamda ihtiyaç halinde kullanılması gereken derin limanlara sahip olması bu kayalık doğal oluşumdan da kaynaklanmış durumda. Pire'de de bizim özellikle İstanbul, İzmir gibi kentlerimizde çok alışık olduğumuz gibi apartmanlar ve eski mimari çok benziyor birbirimize. Yine bizim Boğaz'daki, İzmir'deki mimari şeklinde birçok ev var, uzun balkonlar. Keza biz bunlara kentsel dönüşüm adı altında bu evlerin çoğunu yok ettik. Daha yerden kazanıp balkonları yok eden saçma bir mimari uyguluyoruz son dönemde. Ama Pire'de gördüğünüz gibi, Atina'da olduğu gibi, Selanik'te olduğu gibi hala o eski görüntüler devam ediyor. Çünkü bu işin keyfi çok büyük. Yunanlılar da aynı bizim eski İstanbulluların, İzmirlilerin yaşadığı gibi dışarılarda, balkonlarda yaşamayı seviyorlar. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. İşte sightseeing yapan klasik otobüsler. Türkçe çeviri de yapılıyor içinde, birçok dilde olduğu gibi. Bu aralar Euro'dan dolayı, artan kurdan dolayı, Euro'dan dolayı değil, Türk lirasından dolayı artan kurdan dolayı bizim bu bölgelerde gezmemiz gerçekten zorlaşmış arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık olarak her şey 1 lira seviyesinde, yani 1 lira derken 1 euro seviyesinde. 1 euro seviyesi de işte bir tane su alıyorsunuz, tuvalete gidiyorsunuz falan. Hepsi 1 euro olunca bayağı sıkıntı oluyor. Normal bir McDonald's'ta yemek yediğinizde 8.79 euroya yakın bir menü fiyatı var. 9 euro da bugün 270-300 liraya yakın bir para ediyor. Eğer yanına herhangi bir şey eklemez, menüyü de küçük seçerseniz tabii. Şehir merkezindeki büyük caddeden devam ediyoruz. Hemen bakın karşıda feribotların olduğu yer. İşte
Özellikle büyük kruz gemilerinin yanaştığı ve Ege adalarına giden gemilerin kalktığı, hareket ettiği nokta, liman. Diğer taraf yat limanını oluşturuyor. Zaten bu bölge Pire adasının içerisinde de bir yarımada şeklinde. Hemen yokuşu tırmanıp karşı tarafa geçtiğinizde benim biraz önce sahilinde dolaştığım yatların olduğu yeri görebiliyorsunuz. Şu anda tam öğle sıcağının olduğu saatler. Gerçekten çekilecek gibi değil. Bir güzelliği var. Bu bölge eskiden olduğu gibi Spartalıların bölgeyi tamamen yıkmasından sonra yine Akdeniz'e özgü ızgara planlı, nefes alan şehirler yapmak amaçlı ızgara planlı şekilde başlanmış yapılmaya ve daha sonra da bu çizgiler takip edilmiş. O yüzden şehir hala nefes alıyor. Gölge olan her yer sıcağa rağmen ciddi bir esinti alıyor ve sizi hiçbir şekilde bunaltmıyor. İstanbul'da belli sokaklarda biz nefes alamıyoruz ya da kendi başka şehirlerimizde. Burada her yer esiyor. O kısım gerçekten insanları en azından evde kalmaya mecbur bırakmıyor. Özellikle akşam saatleri Pire'nin ara sokaklarının birçok yine Yunan şehrinde olduğu gibi, Ege'ye kıyısı olan Yunan şehrinde olduğu gibi trafiğe kapalı olan sokaklar ve masalar atılmış, oturulacak yerler var, restoranlar, kafeler. Bir dolu güzel ortam. Küçük Yunan şehirlerini bile oldukça hareketli hale getiriyor. Dedim ya, insanlar eğlenmeyi biliyorlar, eğlenmeyi seviyorlar. Dışarıda yaşıyorlar, sosyal oluyorlar ve hayatın tadını çıkartıyorlar. Biz de şuradan karşıdan karşıya geçelim. Bu güzel meydan Pire'nin toplanma, buluşma yerlerinden bir tanesi ve hemen buradan da metroya binebiliyorsunuz. Burası Dimotiko Tiyatro olarak geçiyor. Metronun mavi hattının son durağı. Yani havaalanından metroya bindiğinizde Venizelos Havaalanı'ndan, Atina'daki Venizelos Havaalanı'ndan metroya bindiğinizde son durak olarak buraya geliyorsunuz. Hani Halkalı Gebze gibi düşünün. En son Halkalı mıydı Marmaray? Onun gibi düşünün. Pire metrosuna girdik şimdi. Burası mavi hattın olduğu yer. Birçok istasyon arkeolojik eserlerle süslenmiş durumda. Aynı bizim Karaköy tarafında, Sirkeci Karaköy tarafında Marmara kazılarında çıkan eserlerin bazılarının sergilendiği gibi. Burada biletlerinizi onaylatıyorsunuz. Daha sonra inerken de yine o şekilde çıkıyorsunuz. Bilet nasıl alınır vesaire, şehir içi ulaşım nasıl, hepsini göstereceğim size sonradan. Ve buraya iniyorsunuz. Şehrin merkezine gelmiş oluyorsunuz. Ondan bir önce Pire diye bir durak var. Eğer ona gelirseniz de ne oluyor? Pire limanında iniyorsunuz. O da bölgeye giden, işte bu Ege adalarına veya kruz gemilerine giden kişilerin kullanması amacıyla yapılmış liman. Dimotiko Tiyatro'da işte hemen karşıda yer alıyor. Nefis bir bina. Çok da limanda dolaşmak istemedim, gemilerin kalktığı yerde. Bu sıcakta orada o kadar konteynerlerin, vinçlerin vesaire liman
yapılarının arasında dolaşmak insanı gerçekten bitiriyor. Belki Pire videosunu, normal Atina videosunun dışında 3-5 dakikalık bir bonus video şeklinde yapabiliriz. Çünkü hava çok sıcak. Bugün daha fazlasını gezebilir miyim bilmiyorum Pire'nin. Belli de olmaz. İşte limana giden yol da burası. Bakın şuradaki yokuşu falan görüyorsunuz. Tamamen tepeliklerin üzerine aynı Yunan adaları şeklinde kıyıdan hemen yükselen tepelerin üzerinde kurulu bir kent aslında. Tabii artık günümüzde kıyılarda yerleşimler devam etmiş. Tatilcilerin ve keyif almak isteyenlerin neticesinde barış geldikçe, huzur geldikçe, dünya geliştikçe durumlar bu şekle dönüşmüş. Şu anda şurayı tutamıyorum. Anormal, yanıyor. O zaman metroya inelim. Bakın dediğim gibi havaalanına giden metro şu anda burası. Birkaç hat var. Mavi, kırmızı ve yeşil olarak renklendirilmiş bunlar. Belirli yerlerde de birbirine aktarmalar gerçekleştiriliyor. Yanıyor. Su da yanıyor. İçtiğim su da yanıyor.